Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasında özellikle koronavirüs döneminde baş gösteren çok önemli sorunlarından, sosyal sorunlarından bir tanesi de konut sorunu. Kira fiyatları ciddi anlamda arttı. Satılık evlerin fiyatları ciddi anlamda arttı. Maalesef orta halli ya da bir işçinin Avrupa'nın pek çok noktasında ev sahibi olabilmesi eskisi kadar kolay değil. Özellikle son 1-1,5 yıl içerisinde Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde durum daha da ağırlaştı. Ekonomik tablo ciddi anlamda vatandaşın aleyhine çıkmış vaziyette. Şimdi Hollanda'da bununla ilgili olarak bir çalışma yapıldı ve evlerin fiyatları ile ilgili ilginç istatistikler ortaya çıktı. Kira fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %5 arttı. Yeni kiracılar artık metrekare başına 10,12 euro ödüyor. Ülkede daireler için artış %6'dan fazla oldu ve yeni kiracılar metrekare başına 14,80 euro ödüyor. Özellikle Amsterdam bölgesinde yeni kiracı fiyatları bu yılın ilk çeyreğine göre sabit kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre kiralar biraz da olsa düştü. Rotterdam, Lahey, Eindhoven, Haarlem belediyelerinde fiyatlar aslında yıllık bazda arttı deniliyor. Bunun yanı sıra Rotterdam bunların başını çekiyor. Bunun nedeni ise ortalama fiyatı yukarı çeken lüks konut komplekslerinin tamamlanması deniliyor. Şimdi bakın arkadaşlar, Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de son bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde bu koronavirüs döneminde maalesef kira fiyatları aldı başını gidiyor. Ev fiyatları zaten başlı başına bir olay. Gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz dönem içerisinde evler son bir yılda %30 civarında artmış durumda. Evet. Bir de ben şunu anlayamıyorum. Yani ev fiyatları neden artar? Ya da kira fiyatları neden artar? Bunları geçtik. Vatandaşın çarşıda, pazarda satın almış olduğu gıda ürünlerin fiyatları, domatesin fiyatı bile %30 artmış vaziyette. Avrupa ortalamasından bahsediyorum. Ya maydanozun fiyatı son bir yıl içerisinde %50 arttı. Hollanda'nın içerisinde yetişiyor. O su hani başka bir ülkeden gelse tamam diyeceğiz. Aynı ülkede, aynı şartlar içerisinde yani zam modası var Avrupa'da arkadaşlar. Emekli, işçi almış olduğu maaşla ne yapıyor? Sadece gıda ürünleri alıyor. Belki üzerine birkaç parça elbise alıyordur. Baktığımızda bu insanların sadece satın almış olduğu bu gıda ürünlerine %30 zam. En düşüğünden bahsediyorum. Devletler zaten enflasyonu kabul etmiyor. Yani %20, %30 da artsa fiyatlar %1, %2 diyorlar. Ama enflasyon hesaplanırken dar gelirli vatandaşın hesabı başka türlü yapılmalı. Yani dar gelirli ne alıyorsa onların fiyatlarına bakılır ve denir ki evet, dar gelirli vatandaş, emeklimiz almış olduğu maaşla gıda ürünleri alıyor. Gıda ürünleri yüzde kaç artmıştır, ona göre de maaşına zam yaparsın. Sosyal yardımlara bakıyoruz aynı, maaşa bakıyoruz aynı. Ama markette, çarşıda, pazarda ciddi oranda fiyatlar artmış vaziyette. Bu bize şunu gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Bu kiralardan konuya girdik. Gerçekten Avrupa eski Avrupa değil. Geçinebilmek eskisi kadar kolay değil arkadaşlar. Zaten bu sosyal yardımlar olmasa gerçekten bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğunun durumu sıkıntı içerisinde demektir. Çocuk parasıydı, kiraydı, o yardım, bu yardımdı. Gerçekten hiç olmazsa vatandaş bir nebze olsun rahatlıyor. Bakalım daha önümüzdeki günlerde özellikle koronavirüsle ilgili olarak sıkıntının daha da büyüyeceği yönünde haberler alıyoruz. Vaka sayıları daha da artacak. Bu da hayatı ciddi anlamda kısıtlayacak. O zaman geçinebilmek daha da zor olacak. Ya bu kiraların artışına gerçekten ben anlam veremiyorum. Ev aynı ev. 4 duvar işte. Yani altın kaplamıyorlar kapısını, bacasını. Maalesef hiç kimse de bunu durdurmaya yönelik ya da ev fiyatlarını azaltmaya yönelik adım atmıyor. Devletlerin kendileri dar gelirli olan vatandaşlar için daha fazla konut yapabilir. Ev yapabilir. Ama
Hiç kimse yanaşmıyor. Onun için ev sorunu özellikle büyük şehirlerde ciddi anlamda yaşanıyor. Sanayinin olduğu, öğrencilerin olduğu kentlerde, Avrupa'nın genelinden bahsediyorum. Gerçekten ev fiyatları almış başına gidiyor. Almanya'ya bakıyoruz, Frankfurt, Berlin, Münih gibi büyük şehirlerde ev bulabilmek mucize. Vatandaş sosyale gidiyor, evden çıkmak zorundayım diyor. 250. sıraya yazdık sizi diyorlar. 252 tane ev boşalacak da bu kişi gidecek. Şu anda gerçekten geçinebilmek için vatandaşın daha çok paraya ihtiyacı var. Evi boşaltmak zorunda. Bir nedenden dolayı diyelim. Evden çıkacak, başka yere gidecek. Ev yok. Ev yok. Param varsa var, ayrı mesele. 500 euro etmeyecek eve 900 euro vereceksen ev var. 800 euroluk yere 1200 euro vereceksen ev var. Sorun yok, para varsa. Dar gelirli zaten vatandaş. Sosyal yardımla geçinmeye çalışıyor. Ya da almış olduğu sadece kuru maaşla geçiniyor. Başka bir yardımı yok. Ne yapacak bu vatandaş? Emekli maaşı ortalaması Almanya'da 900 euro. Ev kirası 700 lira olmuş. Geriye kalan 200 euro ile eğer sosyal yardım almasa nasıl geçinecek? Nasıl ev değiştirecek? İmkansız. Yani önce siyasetçilerin Hollanda olsun, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Avusturya, Belçika gibi ülkelerde mutlak surette sosyal konut sorununun çözülmesi gerekiyor. Konut sorunu var arkadaşlar. Yani istese siyasetçiler, bakın arkadaşlar, her yıl binlerce konut yapabilirler. Devletin bu gücü var, Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Binlerce konut yapabilirler. 10 yıl içerisinde ülkelerindeki konut sorununu en az %50 oranında çözerler. Kiralarda ne yapar? Otomatikman aşağı iner. Bu kadar basit aslında. Ya da ev alacak olanlara diyecek ki ben sana teşvik veriyorum. İşte 3 çocuğu olana örneğin evin %30'unu ben karşılıyorum diyecek. Ödeyecek devlet. Hani ev yapmakla devlet uğraşmaz diyorsanız ne olacak? Vatandaş ev almaya çalışacak. İnşaatçılar da talep olunca insanlara bak teşvik var, ev istiyorlar deyince inşaat yapmaya başlayacak. Ve ister istemez kiralarda, evlerin fiyatları da aşağıya çekilecek. Bu kadar basit. Rekabet ortamını oluşturacaksın. Yani yeter ki çözmek isteyin arkadaşlar. Siyaset zaten parayı yönetme sanatıdır. Yani ortada devletin bir parası vardır. Siz bu parayı kime vereceğinize karar verirsiniz. Siyasetçinin görevi bu. Ali'ye mi vereceğiz? Konuta mı vereceğiz? Veliye mi vereceğiz? İşte yoksa araba teşviği olarak mı vereceğiz? Ülkeyi mi, işte savunma sanayine mi harcayacağız bu parayı? Siyaset bu. Sen dersen ki ben şuradan kısıyorum. Bu parayı konut sorununu çözmek için şu kadar kısmını yıllık 20.000 konut yaptıracağım diye teşvik olarak vereceğim. Ya da konut yaptıracağım dersin. Büyük bir ihale açarsın. Her yıl 10.000, 20.000 konut yaparsın. Bu zor bir şey değil ki. Yeter ki yapmak iste, çözmek iste. Her ülkenin şartları farklı. Biri 10.000 konut yapar, biri 1.000 tane konut yapar ama uzun vadede düşündüğümüzde 10 yıl gibi bir süre içerisinde ülkedeki hiç olmazsa konut sorununu büyük oranda çözmüş olursun. Bu kadar basit. Yeter ki yapmak isteyin arkadaşlar. Almanya'nın, Hollanda'nın konut yaptıracak gücü yok mu? Dünyanın en büyük ekonomilerinden 2 tanesini söyledim. Kiralar bu kadar yüksek. Bir de mantıklı düşündüğümüzde şimdi sen vatandaşa sosyal yardım veriyorsun, kira yardımı yapıyorsun. Değil mi? Vatandaşı ev sahibi yap. 10 yıl sonra vatandaşa de ki ben sana artık evim var, kira yardımı yapmıyorum de. Evi teslim ettiğinde kira yardımını kes. Bu kadar basit. Vatandaş da almış olduğu parayla, krediyle mi aldı, neyle aldıysa devlete ödesin, bankaya ödesin. Bu kadar basit. Yani sosyal yardım veren devletleri gerçekten ben anlamıyorum. Ya adama ev vereceğine, ev sahibi yapacağına sen sürekli kira yardımı yapıyorsun. Adama de ki ev al kardeşim, gelirin ne kadar? Şu kadar. Ben sana de ki bu evin %30'unu ödüyorum de. 2 yılda evi teslim et, yaptır. 2 yılın sonunda de ki tamam artık sana kira yardımı yok. Sana işte şu kadar yardım yaptı de, kurtul adamdan. Bu kadar basit. Sosyal yardım dilenciliği diyorum ya, beni takip edenler bilir. Sen vatandaşı sosyal yardım dilencisi yapmışsın. Dilencilikten de kurtarmak istemiyorsun vatandaşı. Hep ver diyor vatandaş. Hep ver diyor. Ev sahibi yap. Kira yardımından kurtul. De ki ben Hollanda'da yılda 10.000 konut yapacağım de. Ya da 10.000 konutun teşviğini vereceğim de. Bu kadar basit. Çözmek iste. Ben ekonomist değilim.
Ama çözmek istediğim zaman alırım danışmanları. Gel kardeşim buraya. Biz bu konut sorununu, bu kira sıkıntısını nasıl çözelim diye sorarım. Onlar bizden daha iyi biliyorlar bunları. Çözümü de biliyorlar. Ama iş biraz uzun vadede olduğu için siyasetçi kısa vadede iş yapıp oy almak ister. Bu 10 yıllık bir plan çünkü. İşine gelmiyor. Bütçeyi başka yere kaydırıyorlar. Başka yerden oy toplamaya çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde böyle arkadaşlar. O bizi yönetenler, siyasetçilerin hepsi konut sorununu benden daha iyi biliyorlar, senden daha iyi biliyorlar. Emin olabilirsiniz buna. Gerçekten böyle. Adamlar çözmek istemiyorlar. Yani dünyanın en büyük ekonomilerine sahipler. Yılda 10.000 konut yapamayacaklar mı? Ne 10.000'i ne 100.000'i arkadaşlar. Almanya istesin. Her yıl 100.000 aileye yeni ev yapar. Evet, her yıl 100, bugün başlatsa 2 yıl sonra konutları 100.000 konutu teslim eder. Hadi 1 yıl değil 2 yıl, 2 yıl. 10 yılın sonunda arkadaşlar ne yapıyor? 500.000 konut yapıyor. 500.000 konut. 4 kişiden 2 milyon kişinin konut sorununu çözüyorsun. 2 milyon kişi. Özellikle büyük şehirlerde konut sorunu olan yerlerde başla. 2 milyon 4 milyon olur arkadaş. 20 yılın sonunda ülkede kiralar ucuzlar. İnsanları kira derdinden kurtarırsın. Ben zaten anlamıyorum. Bakın yine anlamadığım önemli bir konu. Şimdi devletleri yönetenler barınma değil mi? En temel ihtiyaç. Nasıl okul ihtiyacı, sağlık ihtiyacı varsa barınma ihtiyacı var. Ev ihtiyacı da var değil mi? Kardeşim sen ülkende yaşayanların ölene kadar bir barınmaya ihtiyacı olduğunu bilmiyor musun? Eve ihtiyacı olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Neden bu yönde adımlar atmıyorsun? Neden çözmüyorsun değil mi? 20 yıllık konut planlaması diye bir planlama yap. Her yıl ben şu kadar konut yapacağım de. Dünyanın en büyük müteahhitlerini çağır. Kendi ülkene aynı zamanda ekonomik bir çark oluşturuyorsun, bir değer katıyorsun. Konut demek en az 150 kalem demek. Tesisatçısı, plastikçisi, o sucu, bu sucu, elektrikçisi içerisinde pek çok kalemi bulunduruyor değil mi? O insanların da para kazanmasını sağlıyorsun. Ekonomiyi canlandırıyorsun. Şimdi sen böyle bir plan yapmıyorsun. Daha kısa vadede nasıl oy alabilirim diye hokkabazlık peşine düşüyorsun. Hepsi böyle siyasetçilerin. Hollanda genelinde, özelinde konuşmuyorum. Bütün ülkeler için böyle. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tane sahip olacaksın. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip olacaksın ama konut sorununu çözmeyeceksin. İnsanlara habire kira yardım yapacaksın. Ben siyasetçilerin samimi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altına yazın. Ben de merak ediyorum. Hepsini tek tek okuyacağım.